videoda sizlerle Pino ile el sallayan robot projesi yapacağız. Projemizde eğer ortamda hareket varsa robotumuz bize el sallayacak. Hangi malzemeleri kullanıyoruz? Kodlamamızı ve bağlantımızı nasıl yapıyoruz? Hadi hep beraber başlayalım. İlk olarak tabii ki Pino kontrol kartımız var. Ortamdaki hareketi algılayabilmek için hareket algılayıcı sensör yani PIR sensörümüz var. Servo motorumuz ve servo motor modül kartımız. Sensör ve modüllerimizi Pino karta bağlarken kullanacağımız bağlantı kablolarımız. Pino kontrol kartı bilgisayara bağlarken kullanacağımız USB kablomuz yanımızda. Ve projemizi bilgisayardan bağımsız çalıştırmak istediğimizde ise kullanacağımız 9 volt pilimizle pil şapkamız da burada. Şimdi hemen PIR sensörün bağlantısıyla başlamak istiyorum. PIR sensörümüzün sensör kartı üzerinde mor renkte bir etiket bulunuyor. Yani Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapabilirim anlamına geliyor bu. 1, 2, 3, 4, 5 veya 6 numaralı kapılar benim PIR sensörüm için uygun kapılar. Hemen bağlantı kablomu alıp şöyle 4 numaralı kapıya bağlantıyı yapıyorum. Şimdi servo motor modül kartımı Pino karta bağlamadan önce servo motorumla modül kart arasındaki bağlantıyı yapmam lazım. Servo motorumdan 3 farklı renkte kablo çıkıyor. Bu kabloların renklerini dikkate alarak modül kartı üzerindeki pinlere bağlantı yapacağım. Kahverengi GND kısmına, kırmızı 5 volt kısmına, turuncu ise dijital kısmına denk gelecek şekilde yuvalara geçiriyorum. Servo motor modül kartı üzerinde mor renkli etiket bulunuyor. Yine Pino kontrol kartı üzerinde mor renkli kapılardan dilediğim bir tanesine bağlantı yapacağım. Hemen kablomu taktım. 3 numaralı kapıya bağlıyorum. Siz diğer kapılardan birini de seçebilirsiniz mor renkli kapılardan. Şimdi hemen USB kablomu alarak bilgisayarla Pino kontrol kartı arasındaki bağlantıyı sağlayacağım. Pino kontrol kartımı kodlayabilmek için Emblock programını açıyorum. Program üzerinde bazı düzenlemeler yapacağım. İlk olarak Pino ile ilgili kodlara erişebilmek için Pino uzantısını indirmem gerekiyor. Eğer hala indirmediyseniz uzantılar menüsüne tıklayarak uzantıları yönet demeniz lazım. Şöyle küçük bir pencere açıldı. Arama kısmına Pino yazıyorum. Karşıma çıkan Pino uzantısının indir butonuna tıkladım. Ve uzantım indirildi. Çarpıya basarak çıktım. Robotlar sekmesine geldiğimde Pino ile ilgili bütün kodların yer aldığını görebiliyorum. Farklı herhangi bir uzantı kullanmayacağım için uzantılar menüsünden diğer uzantıları kapatabilirim. Kartlar menüsüne geliyorum. Arduino Nano seçili mi değil mi onu kontrol ediyorum. Evet, Arduino Nano seçili, devam edebilirim. Bağlan menüsüne geldim ve seri port üzerinden bağlantımı yapacağım. Bende COM6 değeri çıkmış. Bu sizin bilgisayarınızda COM3, COM5, COM7 gibi farklı değerler olarak çıkabilir. Hatta aynı anda birden fazla COM değeri de görebilirsiniz. Pino kontrol kartınızın bilgisayara bağlandığı USB portunun ismiyle alakalı bu. Doğru COM'u bulup seçim yapmak gerekiyor. COM6'yı seçtim. Seri port bağlantı yazısı geldi ve robotlar sekmesindeki kırmızı düğme yeşil oldu. Son olarak tekrar bağlan menüsüne geliyorum ve aygıt yazılımı güncellemesi seçeneğine tıklıyorum. Aygıt yazılımı güncellemesi Pino kontrol kartımla Emblock yazılımının haberleşmesini sağlar. Kartın içerisinde öncesinden kalan kodlar varsa bu kodları silerek kartımızı sıfırlar. Programı açtığınızda bu işlemi bir kez yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun yanı sıra bağlantılardan ve kodlardan eminseniz ama hala problem yaşıyorsanız yine aygıt yazılımı güncellemesi size yardımcı olacaktır. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapat butonuna tıkladım. Şimdi ilk olarak servo motorun bir hareket ettirmek istiyorum. Hemen robotlar sekmesinden servo motor çalıştır kodunu alıyorum. Hangi kapıya bağlamıştım? 3 numaralı kapıya. Hemen Pino 3 olarak seçiyorum. Açısını da şöyle bir sıfırdayken üzerine çift tıklayalım. Evet, sıfır açısına döndü. Şöyle hatta ucuna dil çubuğu silikonlanmış bir kol kullanalım ki açıları daha rahat görebilelim. Hemen açıyı değiştiriyorum. 180 yapalım. Üzerine çift tıklıyorum. Evet, servo motor çalışıyor bu şekilde. PIR sensörümüzden değer okumak için hangi kodlara ihtiyacımız var?
Robotlar sekmesinden ilk olarak hareket algılayıcı sensörü oku kodunu almam lazım. Hangi kapıya taktıysam o kapıyı seçmem gerekiyor. 4 numaralı kapıda benim pır sensörüm. O yüzden Pino 4 olarak seçimimi yaptım. Kukla üzerinden bir okuma yapalım. Görünüm sekmesine geldim. Merhaba de kodunu aldım. Hareket algılama sensörü oku kodunu içerisine yerleştirdim. Şimdi kontrol sekmesinden de sürekli tekrarla kodunu alıyorum. Ve üzerine çift tıklıyorum. Şu an 0'da, ben almak için yaklaştığımda 1 oldu. Şöyle üstüne yine hareket ettirdiğimde 1 olarak değişti. Hemen durduruyorum. Hareket algılama sensörümüzün, yani pır sensörümüzün hemen şu tarafında 2 adet ayarlama potansiyometresi bulunuyor. Bu ayarlama potansiyometrelerini bir tornavida yardımıyla döndürerek hassasiyet ve uzaklık ayarlarını yapabilirsiniz. Buradaki ilk kısmı döndürdüğünüzde ne kadar süre hareket algıladığında ne kadar süre bir çıkış vereceğini, ikinci kısmı döndürdüğünüzde ise ne kadar uzaklıkta ve ne kadar şiddetteki bir hareketi algılaması gerektiğini ayarlayabiliyorsunuz. Bunları ayarlayarak bir de aynı anda okuma yaparak istediğiniz hassasiyete getirebilirsiniz. Hemen şimdi tasarımıma yerleştirmek istiyorum. Şöyle bir tasarımım var benim. Yine böyle sert kartonlarla, mukavvalarla yapabileceğiniz bir tasarım. Pır sensörü, hareket algılama sensörünü hemen kafa kısmına yerleştirdim. Kablosu da takılı. Buraya da servo motorun ucuna kolunu yerleştirdim. Şöyle hemen bağlantıları aynı şekilde çıkartıyorum ve hızlıca değiştiriyorum. Zaten pinoyla bağlantıları çıkarıp takmak oldukça kolay. Bu nedenle tekrar yapacağım. Evet, neden bu işlemi tasarım üzerinde kodları yazacağım? Çünkü servo motorun ayarını tasarıma göre ayarlamak istedim. Şöyle, projemde ben istiyorum ki hareket algıladığında servo motor çalışsın ve böyle el sallama görüntüsü oluştursun. Öncelikle servo motorun açılarını ayarlamam gerekiyor. Şöyle şunu yukarıya aldım. Şu an 180'de. 90'a aldığımda şöyle yukarıda olacak. Şöyle 45 açısını aldığımda ise kafasına doğru yaklaşıyor. Ben açı olarak 160'a kadar gitmesini istiyorum. Sonra 160'dan 45'e kadar, hatta 45 biraz fazla olabilir, 60'a kadar gelsin. Şöyle 160 ile 60 açılar arasında dönüp dursun el sallayacağı zaman. Şöyle kopyasını çıkartalım tekrar. 90 derecelik açıda da hiçbir hareket yoksa sabit dursun. Şimdi hemen bu kodları yerleştireceğim, bu açıları. Şöyle kenara alıyorum. Eğer ortamda hareket varsa, yani hareket algılama sensöründen gelen değer 1'e eşitse benim robotum el sağlayacak. Servo motor 160 ve 60 açılar arasında dönüp duracak. Ama eğer ortamda hareket yoksa servo motor açısını 90 dereceye getirecek ve orada sabit kalacak. Bunun için eğer ise değilse kodunu alıyorum kontrol sekmesinden. İşlemlerden eşittir operatörünü alıyorum ve içerisine yerleştiriyorum. Şuradan kopyasını çıkartabilirim kodumun. Eğer hareket algılama sensöründen gelen değer 1'e eşitse ortamda bir hareket var demektir. Hareket olduğunda ne olacak? Robotum bana el sallayacak. Önce açısını 160 yapacak. Şöyle bir saniye bekleme alalım. Daha sonra 60'a gelecek. Yine bir saniye bekle alalım. Ve bu böyle
hareket olduğu sürece tekrarlanacak. Eğer ortamda bir hareket yoksa kolu 90 derecelik açıya gelip orada sabit kalacak. Dışına da şöyle bir sürekli tekrarla ekleyelim. Şöyle iki kolu da çalıştırmak istiyorum. Evet, böyle hareket ettiğimde robotum bana el sallıyor. Ama hareket yoksa duruyor. Şöyle durduralım. Yani siz robota el salladığınızda robot da size el sallıyor gibi düşünebilirsiniz. Şimdi yapmamız gereken şey kodları kartımıza yüklemek. Hemen robotlar sekmesinden Pino program kodunu aldım. Üzerine sağ tıkladım ve Arduino'ya yükle diyorum. Açılan pencerede tekrar Arduino'ya yükle diyorum. Buradaki kodlar yüklenmeyecek. Onu silebilirim istersem. Arduino'ya yükle dedim. Kodlar yüklenirken ben de pil ve pil şapkamı hazırlayayım. Hemen Pino kontrol kartı üzerindeki güç girişinden pilimi taktım. On-off kısmının da on kısımda olduğuna emin oluyorum. Yükleme bitti uyarısı geldi. Kapattım. Artık kabloyu çıkartabilirim. Şöyle elimin hareketini algıladı bile. Pino kontrol kartımı arkaya sabitleyebilirim. Şimdilik şöyle bırakıyorum. Evet, şu an ortamda hareket yok. Şöyle yakından göstereyim. Yönetmenim, robotuma el sallar mısın lütfen? Evet. O da sana salladı. Tamam. Bu şekilde projemiz bitmiş oldu. Bence çok sevimli bir proje. Oldukça da kolay. Bağlantısı ve kodlaması gördüğünüz gibi. Sizler de benzer projeler geliştirebilirsiniz. Bu geliştirdiğiniz projeleri sosyal medya adreslerimizden bizlerle paylaşırsanız çok seviniriz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.